Yarın uzaylılar dünyaya gelse en büyük problemimiz ne olurdu? Onlarla konuşmak, değil mi? Nasıl konuşacağız? Ne diyeceğiz? Kim konuşacak? Sınıf başkanı mı? It's an important and popular fact that things are not always what they seem. 2010 yılında Birleşmiş Milletler'in yaptığı gizli bir toplantıya dair bir takım dedikodular yayıldı. Bu toplantıda uzaylılar dünyaya geldiklerinde onlarla kimin görüşeceği konuşuldu ve bir kişi seçildi. Malezyalı astrofizikçi Mazlan Othman. Tabii kendisi böyle bir şeyin görüşülmediğini söyleyerek iddiaları yalanladı. Tabii. Ama gerçek şu ki insanlık çok uzun bir zamandır uzaylıları merak ediyor. Yıllardır SETI projesi kapsamında uzayda akıllı yaşam arıyor. Tamam, şimdiye kadar herhangi bir şey bulamadık ama peki ya bir gün şöyle bir durum yaşanırsa? Ne dediğini anlayabildik mi? Peki yeterli zaman tanınsaydı bir uzaylının dilini deşifre edebilir miydik? Arrival filmi tam olarak bu konuyu ele alıyor. Tabii öyle pat diye olabilecek bir şey değil. Bakmayın siz, filmde işler biraz hızlı ilerliyor ama birbirimizin dilini öğrenmek, yani başka bir dili öğrenmek bile epeyce bir zaman alıyor. Hatta onu bırakın, aynı dili konuşsak bile bazen birbirimizi anlayamıyoruz. Fakat insanı insan yapan aynı zamanda sahip olduğumuz bu güçlü iletişim becerisi ve bu beceriyi bir adım daha ileriye götürebilmek mümkün. Üstelik bunun için uzaylıları beklememize de gerek yok. Kendi gezegenimize baksak yeter. Okyanusların derinlikleri bizim için hala Ay'dan, Mars'tan bile daha gizemli. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was the most intelligent species occupying the planet. Arrival'da gelen hayali uzaylılarla konuşmak için o kadar çaba sarf ettik. Dibimizde yaşayan ahtapotlarla, yunuslarla, balinalarla konuşmaya çalışmak çok mu zor? Evet, biraz zor ama imkansız olmamalı. Hele bu yapay zeka çağında. Araştırmacılar uzun süredir farklı türleri dinliyor. Balinalar, yunuslar, çayır köpekleri, her birinin kendine özel dili var. Sperm balinaları tıpkı Morse kodu gibi kliklere benzer bir takım sesler çıkarıyor. Yunusların gülmeyi andıran seslerini duymuşsunuzdur. Fakat onların bir de imza sesleri var. Çayır köpeklerinin de tehlike sezdiklerinde sesleri farklılık gösteriyor. Birbirlerini neyi gördüklerine dair uyarıyorlar. Her bir türün kendine has bir iletişimi var gibi. Çünkü her birinin kendine özel bir yaşam deneyimi var. Sosyal hayvanlar olmaları, aile olarak birlikte yaşamaları, birbirleri arasında iletişim kurabilmeyi de zorunlu kılıyor. Tabii bu iletişime bir dil denilebilir mi? İşte bu çok uzun zamandır bir tartışma konusu. Üstelik dilin ne olduğu konusunda böyle tam da bir fikir birliğine bile varılmamışken. Fakat kendi içlerinde birçok tür bir şekilde iletişim kuruyor. Buna beden dili de dahil. En azından bazılarının kelimeleri ve belirli yapıları anlayabildiklerini biliyoruz. The second most intelligent creatures were of course dolphins, who curiously enough had long known of the impending destruction of the planet Earth. Ama hayvanların iletişimini daha iyi anlayabilmek için önce insanların dilini anlamak lazım. Çünkü hayvanlarla bu konuda bir takım farklılıklarımız olsa da çok miktarda ortak yanımız da var. Bunun için farklı dilleri incelemeliyiz. Örneğin Çince gibi bazı diller tonlamalı dil olarak geçer. Yani kelimenin nasıl yazıldığı ve nasıl okunduğu o kelimeyi doğru kullanmak için yeterli değildir. Böyle dillerde kelimeyi okurken yapılan vurgu kelimenin anlamını da değiştirir. Türkçe pek böyle bir dil değil aslında ama yine de benzer durumlar bizde de var. Mesela nasıl olur diye bir soru. Normal bir soru olarak algılanabilir. Ama bir de ne var? Nasıl olur? Şaşkınlık, hayret içeren bir vurguyla anlamı tamamen değiştirdim. Yani kelimedeki o vurgu, o tonlama, frekans farkı kelimenin anlamını değiştiriyor. Bazı topluluklarda bunun olup da bazılarında olmaması bile başlı başına bir video konusu. Ona hiç girmeyeceğim şimdi burada ama
İşte tam olarak aklımızdaki soruyu da cevaplamış oluyor diyebiliriz. Eğer hayvanlar basit birkaç ses kullanıyorsa tonlamayı değiştirerek farklı şeyleri ifade ediyor olabilirler. Yani onların da kendine göre zengin bir dili olabilir. İşte çayır köpeklerini dinleyen araştırmacılar bunu keşfetmişler. Şimdi size 3 tane ses dinleteceğim. Hazır mısınız? Birinci ses geliyor. Şimdi ikinci ses. Ve bu da üçüncü ses. Aradaki farkı ayırt edebildiniz mi? Yoksa hepsi aynı gibi mi geldi? 30 yıldan uzun süre çayır köpeklerini çalışan John Slobodchikov, aynı gibi duyulan bu üç sesin aslında farklı anlamlara geldiğini keşfetmiş. Bunların üçü de aslında bir uyarı sesi. Yani hayvanların etrafta bir tehlike varken birbirlerini uyarmak için çıkardığı sesler. Dikkat avcı anlamına geliyor yani. Fakat sadece bu kadar basit değil, bir takım spesifik ayrıntıları da veriyor bize. İlkinde dikkat çakal diyor. İkincisinde dikkat köpek. Ve üçüncüsünde de dikkat insan. Yani aslında çayır köpekleri sadece bu türleri tanımakla, ayırt etmekle kalmıyor. Uyarı sesine kattıkları tonlamayla bunu diğerlerine de aktarabiliyor. Bir çayır köpeği bu sesi çıkardığında diğerleri bir çakalın etrafta olduğunu anlayabiliyor. Nasıl olur? Araştırmacıların çalışmaları bunlarla sınırlı kalmamış tabii. Çok zekice bir başka test düzeneği daha oluşturmuşlar ve bu düzenekte kadınları kullanmışlar. Kadınlara sarı, yeşil ve mavi renkli tişörtler giydirip çayır köpeklerinin yakınından yürümelerini istemişler. Tabii sadece onların o uyarı sesi çıkarmasına yetecek kadar yakından. Çünkü aynı zamanda o canlılara bir rahatsızlık vermeyi de istemiyorlar. Bu kadınların görünümlerindeki diğer her şey ortak. Sadece tişört renkleri farklı. Bu sırada çayır köpeklerinin çıkardığı sesleri kaydetmişler. Tabii onlar da her zamanki gibi dikkat insan şeklinde bir uyarı yapmışlar. Fakat mavi tişört giyenlerin geçtiği zamanlarda daha farklı bir tonda ses çıkarttıklarını keşfetmişler. Yeşil ve sarı olduğunda ise yine başka bir ses tonuyla çıkarmışlar ve uyarmışlar birbirlerini. 3 renk var ama 2 ayrı tonlama kullanılmış. Şimdi bu başta biraz garip gelebilir. Ve neden sadece maviye özel bir muamele yaptıklarını elbette doğal olarak düşünebilirsiniz ama işin büyüsü de orada. Çünkü çayır köpekleri sarı ve yeşil arasındaki farkı ayırt edemiyor. Bu bilgi aslında tonlamalarıyla ilgili yaptıkları bu keşfi de doğrulamış oluyor. Evet, bunların hepsi çok etkileyici. Bu hayvanların konuştuğu dilleri bir miktar da olsa anlayabiliyoruz demek çünkü. En azından tek tük bir şeyleri çıkartmayı başardık. Alfabelerini böyle sökmeyi başardık. Ama bu yeterli değil. Onlarla konuşabilmekten hala çok uzağız. Peki daha başka ne yapılabilir acaba bu konuda? Evet, tahmin ettiğiniz gibi böyle bir araç var ve özellikle son yıllarda onu çokça kullanmaya başladık. Ve bunun sayesinde hayvanlarla olan iletişimimizin, onlarla konuşup konuşamayacağımızın nasıl gelişeceğini videonun ikinci yarısında çok çarpıcı örneklerle anlatacağım. Balina ve yunus örnekleriyle ama önce internetteki iletişimimizin daha güvenli olması için benim de kullandığım NordVPN'in bu kanalın izleyicilerine özel yeni ve çok çarpıcı bir fırsatını paylaşmak istiyorum. Hepimiz internetin ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu biliyoruz. Siber saldırganlar, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve daha niceleri sürekli olarak verilerimize ve gizliliğimize göz dikmiş durumda. İşte NordVPN'le bu tehditlere karşı güvende olabilirsiniz. NordVPN tek bir tıkla internetteki tehlikelerden sizi koruyan harika bir VPN hizmeti. Threat Protection özelliği sayesinde kötü amaçlı yazılımlardan, zararlı reklamlardan ve diğer tehditlerden otomatik olarak korunuyorsunuz. Onu kullanarak favori içeriklerinize, dizilerinize, filmlerinize her yerden erişmeye devam ediyorsunuz ve bir yandan da seyahat ederken bile güvenli bir şekilde internette gezinebiliyorsunuz. Şimdi seyahat demişken
yurt dışına seyahat etmeyi düşünenler North Security'nin yeni bir uygulaması var. Saily adındaki bu eSIM uygulamasını kullanabilir. Saily 150'den fazla ülkede kullanabileceğiniz eSIM planlarını çok uygun bir fiyatla veriyor. Böylece seyahat ettiğiniz her yerde internet bağlantınız oluyor ve o roaming yani dolaşım ücretlerinden de tasarruf etmiş oluyorsunuz. Gelelim bu kanala özel verilen fırsata. Eğer hemen NordVPN.com Barış Özcan adresini ziyaret ederseniz 2 yıllık planda tam 4 aylık bonus kazanacaksınız ve artı 20 GB'a kadar Saily veri kuponu alabileceksiniz. Üstelik 30 günlük para iadesi garantisiyle. Hemen NordVPN.com Barış Özcan adresini ziyaret edin ve daha uzun süre güvende kalın. Seyahatte olsanız bile. Ne diyorduk? Daha başka neler yapılabilir acaba hayvanlarla konuşmak konusunda? Peki daha başka ne yapılabilir acaba bu konuda? Bilim insanı gibi düşünmeye çalışalım. Böyle anlamsız gibi görünen bir sürü veriyi yüklediğimizde onlardan anlamlar çıkarabilecek bir aracımız olsa keşke, değil mi? Aslına bakarsanız son birkaç yıldır çok da hızlı gelişen böyle bir aracımız var. Yapay zeka. İyi ama yapay zeka tam olarak onlarla konuşmamızda bize nasıl yardımcı olacak? Eğer şu anda bile bunu yapay zeka olmadan ayırt edebilmeyi başardıysak buna ekstra yapay zeka ne katabilir acaba? Her şeyden önce şu zamana kadar öğrenebildiklerimiz çok kısıtlı. Ancak bu tür nokta atışı bir takım şeyleri keşfedebildik. Yapay zeka bu süreci hızlandırabilir. Çünkü onun çok önemli 2 katkısı var. O hızlı. Sayıca fazla ve karmaşık veriyi hızlıca inceleyip ayırt edebiliyor. Ve o üretken. Karmaşık yapılardan elde ettiği anlamla yeni kelimeler üretip iletişimi geliştirebiliyor. Örneğin sperm balinaları. Onlar için de bir SETI projesi var. SETI değil, SETI. Bu kez C ile yazılıyor. Bu proje kapsamında araştırmacılar uzaylıları değil, sperm balinalarını takip ediyorlar ve onların seslerini dinliyorlar. Özellikle de çıkardıkları bu klikleri. Tıpkı Morse kodunda olduğu gibi her bir tıkın ve aralıklarının bir anlamı var. Farklı farklı kombinasyonlar oluşturuyorlar. Sanki bir hikaye anlatmak istiyorlar ve belki de anlatıyorlar. Çünkü bu balinalar sosyal canlılar. Aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Belki de "Oğlum karnını doyurabildin mi?" diyor birisi diğerine. Kim bilir? Tabii bu kodu çözebilmek için balinaların sesini kaydedebilmek başlı başına bir challenge. Bak bu kelimeye de tam bir karşılık bulamadık gitti. Başlı başına bir meydan okuma. Bunun için bazen botlarla balinaların yanına gidiyorlar. Bottan suya hidrofonlar yani su altında ses alan mikrofonlar bırakıyorlar ve kaydetmeye başlıyorlar. Bu çok etkileyici bir deneyim olsa da öyle sürekli yapabileceğiniz bir şey değil. Gerçi bu projede çalışan araştırmacılardan Shane Gero sırf bir balina ailesi bir yerden başka bir yere gitti diye kendi ailesini de alıp başka yere taşımış. Adammışlık diye ben buna derim işte. Ama yine de başka yöntemler de bulmaları lazım. Bunlardan biri yüzebilen dronlar kullanmak. Fakat onların da batarya problemi var. O yüzden bu da zaman zaman faydalı olabilecek bir yöntem. En enteresan yöntemi en sona sakladım. Balinaların üzerine bu bildiğimiz vantuzlarla hidrofonu yapıştırıyorlar. Balina için bu pek bir şey değil. Fakat bu cihaz 7/24 yılın her günü kayıt yapıyor. 365 gün. Bu kayıtları böyle alıp tek tek dinleyip ayıklayıp hangi balinadan ne ses çıkmış, ne zaman ne demiş, nasıl bir tonlama kullanmış, bakın daha sayarken bile yoruluyor insan. Yani birinin oturup tüm bu kayıtları dinlemesi pek de mümkün değil. İşte yapay zeka tam burada devreye giriyor. Bilgisayar veriyi bizden çok daha hızlı inceleyebiliyor. Bizim her saniye 1 saniyelik kayıt dinleyebilme yeteneğimiz var. Bir günlük kaydı dinlemek için 1 gün harcamamız gerek. O da öyle tek seferde hiç durmadan dinleyebilirsem ki geriye sarmam da gerekeceği için bu pek mümkün değil dediğim gibi. Hızlandırma yöntemi de işe yaramaz çünkü bu sefer sesin frekansı değişir. Fakat bilgisayar için 1 günlük kayıt öyle sadece okunması gereken bir takım sayılardan ibaret. Ve bunu saniyeler içerisinde gerçekleştirebilir. İşte bir sürü balinadan gelen ses dosyaları indirgenerek klikler bu şekilde tespit ediliyor. Evet, onun üzerindeki hidrofon her şeyi kaydediyor fakat bizi ilgilendiren sadece klikler. Bu klikler ayrıştırıldıktan sonra ne tür sesler olduklarına göre sınıflandırılıyor.
Sınıflandırıldıktan sonra da yapay zeka bize göre karmaşık olan o parametreleri inceleyip hangi balinadan geldiğini algılıyor. Yani yapay zekanın katkılarından biri büyük veriyi analiz etme, ayıklama, indirgeme ve bizim için sınıflandırma. Yapay zekanın bu katkısı problemin onları anlayabilme kısmında çok işe yarıyor, fakat bir de onlarla konuşabilme kısmı var. İşte yapay zekanın ikinci katkısı da burada geliyor. Onları anladıktan sonra onlarla konuşabilmek. 40 seneden uzun bir süredir yunuslarla çalışan Dennis Herzing onların dilini anlamaya kendini adamış. Dilini anlamaya diyorum ama kendisi bile öyle bir dilleri olup olmadığından çok da emin olmadığını söylüyor. Fakat seslerinden bazı anlamlar çıkarabilmeyi başarmışlar. Bunlardan en sıra dışı olanı belki de her birinin bir imzası olması. Yani kendi isimleri var. Her yunusun kendine özel bazı seslere sahip olduğunu keşfetmişler. Bir nevi "Merhaba, benim adım Luna" diyor karşıdaki yunusa. O da ona "Merhaba, benim adım Trimi" diye cevap veriyor. Tabii bu isimleri onlar uydurmuş. Gerçekte Luna böyle, Trimi de böyle duyuluyor. Yunusların ıslığı. Fakat olayımız daha burada yeni başlıyor. Şimdiye kadar sadece dinleyip anlamayı tartışıyorduk ya. Bu tek yönlü bir iletişim. Peki bunu çift yönlü karşılıklı diyaloğa dönüştürebilir miyiz? Biz de onlarla konuşabilir miyiz? Herzing'in aklına işte bu soru takılmış. Çünkü yunuslarla yüzdükçe onların insanlara olan ilgisini fark etmiş. Öyle ki konuşabilseler sanki konuşacaklar. İnsanları taklit ediyorlar. Aynı zamanda kendi aralarında da bir takım oyunlar oynuyorlar. Favori oyunlarından biri bu su yosunu oyunu. Kuyruklarıyla onu yakalayıp sürükleyip bırakmayı, birbirlerine paslamayı çok seviyorlar. İşte araştırmacı Herzing bunu bir fırsat olarak görmüş ve oyunlarına dahil olmaya karar vermiş. Tıpkı mahallede oynayan çocuklara yaklaşıp "Ya ben de oynayabilir miyim?" demek gibi. Ve yunuslar bu isteği kabul etmiş. Chat yani sohbet adında bir cihaz geliştirmişler. 4 farklı sembole 4 farklı ses eklemişler. Bu sesler aslında yunusların kendi repertuarının dışında olan sesler, yani yapay sesler. İçlerinden biri de tıpkı su yosunuyla olan oyun gibi bir iple olan oyunu temsil ediyor. Fakat bu sesler öylesine de uydurulmuş değil. Yunuslar tarafından kolayca taklit edilebilecek şekilde tasarlanmış. Ve bu testleri sırasında Herzing ve ekibi çok önemli bir ana tanıklık etmiş. Şimdi burayı dikkatle izleyin lütfen. Herzing önce ip oyunuyla ilişkili ıslığı çalıyor ve ipi alıp dalmaya başlıyor. Maksadı yunusların ilgisini çekebilmek. İpi bırakıyor ve gelmelerini ümit ediyor. Onlar da hemen su yosununu yakaladıkları gibi ipi yakalayıp oyun oynamaya başlıyorlar. Ve tam bu sırada tekrar ip oyunu ıslığını çalıyorlar. Yunusların bunu anlayıp ipi onlara getirip getirmeyeceğini merakla bekliyorlar. Ardından da yunuslar yukarıya çıkıp ipi Herzing'in eline bırakıyor. Ve bu an olayların anlatıldığı o TED konuşması sırasında çok büyük bir alkış alıyor. Çünkü bu koşullu şartlanma gibi bir durum değil. Bu insanla bir yunus arasındaki gerçek iletişim. İşte yapay zeka da bu oyundaki gibi uydurduğumuz ama onlar tarafından anlaşılabilecek bir takım kelimeleri, iletişim yollarını bulmamıza yardımcı olacak. Tüm bunlar sadece bir başlangıç. Çünkü bir dilleri varsa bile bazen bu bizim deneyimlerimizden, bizim anlayabileceğimiz şeylerden çok uzak. Örneğin bir yunus hiçbir zaman ateşin ne olduğunu anlayamayacak ya da benim şu anda yaptığım gibi oturmanın ne demek olduğunu bilemeyecek. Aynı şekilde onların kültüründe olan bazı şeyleri de biz tam olarak anlayamayacağız. Tıpkı en başta gösterdiğim Arrival filminde olduğu gibi. They'd made many attempts to alert mankind to the danger, but most of their communications were misinterpreted as amusing attempts to punch footballs or whistle for tidbits. SETI'den SETI'ye pek de bir fark yok aslında. Uzaylılar mı, yunuslar mı? Belki de önemli olan bu değil. Belki de önemli olan
kelimelerin ötesinde de bir iletişim şekli olduğunu anlayabilmek. So they eventually decided they would leave Earth by their own means. Canlıların uyum içerisinde yaşayabilmesi için işte böyle bir köprü kurmak gerekiyor. Yapay zeka bize bu köprüyü kurabilmek için bir takım araçlar sunuyor. Ama o köprüden geçecek olanlar her zaman bizler olacağız. But in fact the message was this. So long and thanks for all the fish. Yapay zeka neyin ne olduğunu anlamamızda bize çok yardımcı olacak, fakat birbirimizi gerçekten anlamak bundan daha fazlasını gerektiriyor. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around. So long, and thanks For all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the panic all around you. Despite those nets of tuna fleets, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long, so long.